Full kameraya bakarak yiyelim. Full kamera hangisi? Hayır artık bak. Bu arada kamerayı oynatınca titreşiyor ya. Hı hı. Şuraya ağırlık bağlayınca titreşmiyor. Denedin mi? Mesela elini bastırsan aşağıya, o zaman bile çevirirken titremiyor. Niye çiğ aldık? Ne? Niye çiğ aldık? Çiğ en iyisi. Ne farkı var? Diğeri çiğdem gibi şey, kabak çekirdeği falan var. Çerez mi abi? Bu tam şey yani. Buzlu içki içerken içilecek, yenilecek şeyler ama gerek yok. Normalde yiyebilirsin. Abi niye Arctic Monkeys'li kılıf aldın? Kılıfım yoktu. Yani vardı da gitti. Allah'ım var. Kişisel gelişim videoları nasıl olmuş? Mükemmel. Ben Peaky Blinders mi izlemişim böyle geziyorum? Hayır Ahmet Kaya değil mi bu ya? Kat onları gibi. Kamera iyi bu arada. Çok Biz sapık gibi kullanalım. duruyoruz abi. Niye? Neyi biliyor? Çok sapık gibi duruyoruz. Ne alaka? Yoldan geçtiğini düşünsen. Adamlar kuru yemiş yiyor. Kendini çekiyor. Vlog çekiyoruz abi ne olacak? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün duyduğunuz gibi sahildeyim. Dün değildim sahilde. Nasıl attın ağzına? Öyle gider vallahi. Hadi bakalım. Bir avuç daha yiyelim. Kaldıralım çünkü bu bizi duvara tırmandırabilir. İşte çok aldım. 25 liralık alsak bize yeter biraz. Ama daha gece değil. Vapurda da yeriz. Sen taktın ha vapuru. Vapur nereye gidiyorsun? Karşıyaka. Anladın mı? Karşı yaka. Karşıyaka'ya otobüse de gidiyor mu? Gidiliyor. Ama vapur da değil. Vapur daha yakın. Daha uzak olsa zaten çok saçma olmaz. Daha havalı değil mi o? Ya ama İstanbul'daki kadar değil. İzleniz yazıyor çünkü üstüne. Hem ondan hem şöyle bir şey. İstanbul'da görüyorsun. Boğaz var ya direkt karşıya geçtiğin için. Böyle hani Boğaz yani. Burası Boğaz değil. Bu alıp buradan oraya aynı yere götürüyor. Yani böyle gidiyor saçma bir şey. Boğaz direkt karşıya geçiyor. Mesela burada köprü olur mu? Olur. Ya tamam işte onun gibi vapur da olur. Ama Boğaz'da ayrı yani. Böyle denizlerin hepsi aşağı yukarı aynı ya. Ya benim gittiklerim en azından. İnsanlar böyle bu deniz şöyle. Bu da aynı işte. Mavi işte. Deniz çarşaf gibi. Böyle çarşaf mı? Böyle çarşaf gördün mü hayatım? Hadi el sallayalım. Olsun ben yapamam. Vahap Özaltay. Ya niye deniz şeylerde vapurlarda isim var? Evet. Atilla İlhan. Şimdi bu vapur mapur bunlar basit şeyler. Bunların hani şeyler Lan vapur durdu. en baştan düşünmek lazım bunları.
İnsanlar nelerden oluşuyor? Atomlardan, Organlardan. Dur en baştan alırız. Organlar böyle dokulardan. ana temel şeyleri dokular. Dokuların tekrar etmesi, motif gibi aslında. Hani böyle fayanslar tekrar etmesi gibi aynı dokular genelde tekrar eder. 10 dokular hücrelerin birikimi zaten. Hücreler nelerden oluşuyor? Atom parçacıklar. Organellerden. Organeller neden oluşuyor? Moleküllerden. Moleküller atomlardan oluşuyor. Atomlar, atom altı parçacıklar yani proton, nötron, elektrondan oluşur. Onlar neden Kuarklar. oluşur? Kuarklardan ve başka öbür parçacıklardan oluşur. Kuarklar da daha da atom altı. Atom altı parçacığın altındaki Kuark altı. şeylerin oradan en son nereye geliyoruz? Sicime geliyoruz. Sicim teori şu an. Hadi onları da her şeyi oluşturan, titreşen parçacıklar, şeyler olarak düşünüyorum. Şimdi hep sistematikte insanlar şunu reddediyor. Diyor ki işte mesela biz yaptık. İnsan eliyle yapılmış. Hani mesela şöyle endoplazmik retikülümü gördüğün zaman diyorsun ki doğanın bir harikası, aman Allah'ım diyorsun. Vapuru gördüğünde diyorsun insan yapmış diyorsun. Şimdi şöyle bir yaklaşım yapalım. Mesela adamlar diyor ki evrim random oldu işte. Denk hani random tutmuş diyor. Mesela ne? Protein kanalı mesela, tamam mı? Diyor ki random değil mi? Hani adamın açıklaması bu. Evrimde böyle random olmuş, tutmuş. Ondan sonra tutunca tabii hayatta kalmış falan. Bak bisiklet yolundan yürüyorlar. Evet, mesela onları geçtiğimiz zaman işte evrimde adam random tutmuş diyor. Şimdi o zaman bizim vapur da random. Şimdi vapuru yapmışız, öyle bir şey random hayatta kalmış iyi olduğu için. Şimdi bu mu daha mantıklı yoksa şöyle bir şey mi daha mantıklı? Hücrenin içinde onlar böyle bir şehirde gibi ya da bir ne bileyim bir semtte gibi, bilmiyorum dünyada gibi, hatta bir gezegende gibi ve orada atomlar koordineli bir şekilde yaşıyorlar ve biri çıkıp bir şey icat ediyor. Diyor ki aga biz şimdi protein şey yapsak diyor, bunu böyle boru yapsak diyor, buraya koysak diyor. Buradan daha hızlı olur diyor ulaşım diyor. Sonra yapıyorlar. Sonra diğer şeylere de haber veriyorlar. Aga böyle bir şey var, yapın diyorlar. DNA paylaşıyorlar. Yani bu daha mantıklı değil mi? Bence vapur random tutmuş. Ya Daha işte mantıklı. yani Abi. nasıl random ne demek yani? Şeyi anlamıyor Ya adam. metalleri birleştirmişler, tutmuş. Abi işte. mesela şöyle bir şey var. İlk çağlarda ama hücrelerin ilk çağlarında. İlk hücreler, böyle şey hücreler. O zaman abi kendi yemeğini kendin bulmak zorundasın mesela, tamam mı? Yalnızsın genelde. Herkes sana düşman. Zor çevre koşulları var. Sonra sistematikle birlikte yaşamaya başlıyorlar. Yaşadıkları yerin etrafını sarıyorlar. Yaşadıkları yerin etrafını sarıyorlar. Hücre diyorlar oraya. Ondan sonra hücre var zaten de yani daha şey oluyor. Mesela hücre duvarı iyice artık maksimum security olmuş. Bir sürü hücre. Bir sürü hücre bir arada yaşıyor ve şöyle oluyor. Sen mesela yemekle işin yoksa yani yemek yapmana gerek yok. Sana gönderiyorlar abi. Ana bir sistem var. Oradan sana gönderiyorlar yemeği. Abi yemek sepeti. Abi hücrelerin taşıma sistemi yemek sepeti değil mi? Abi random tutmuş işte. Ya random nasıl? Abi yemek sepeti şu anda tam olarak hücre sistemlerine benzemiyor. Bak şehirleşiyorsun. Kanallar var, yollar var. Damar Bak, gibi. adam yemek Oradan sepeti sana- nasıl yapmış? Kodlar yazarak o siteyi nasıl kurmuş? O Random. kodlar random yazmış abi, tutmuş. Başka bir açıklaması var mı? Yani aynısı abi. Sistemleşme aynısı. Mesela şey abi. Şimdi diyoruz hücreler etraflarına duvar çeker. Aman Allah'ım. Aynısını biz de yapmıyoruz mu? Çevre koşulları kötü olduğu için hücre duvarı yapmıyor mu adam? Sabit tutmak için orayı. Böyle Yapıyor. bir arada tutmak için. Biz de her yere duvar yapmıyoruz. Tamam, tuğlaları random yerleştiriyor işte. Abi nasıl olabilir ya? Arkadaşlar, random değil mi? Yorumlara yazın. Mesela hücreleri geçtim hadi. Hücrenin içinde atomlar bir arada yaşıyor. Yani biz nasıl... Hatta şuraya kadar gidebilirim. Anaokulu gibi mesela. Bak beyinle DNA'nın aynı şey olduğuna kadar gidebilirim. Yani DNA aslında çalışan bir beyin gibi aslında. Biz şey olarak görüyoruz. Buradan kalktım materyal. Değişmiyor olarak görüyoruz ama aslında fikir bunun gelişmiş halidir. Şimdi DNA ne yapıyor? Dersin ki işte protein bir şey. Asıl özü ne? Biz DNA'yı ne olarak biliyoruz? Dizilim değil mi?
Evet. Dizilimi Gibi. çıkarırsan hiçbir işe yaramıyor DNA dediğin Yani. şey. Yani asıl dizilim olarak işe yarıyor. Bunu neyle yapıyor? Proteinle yapıyor. Neden? İlkel çünkü abi. Elektrikle yapamıyor bu dizilimi, oluşturamıyor. Beyin ne yapıyor? Yine bir sürü Elektrikle dizilim yapıyor. oluşturuyor ama bu sefer elektrik de oluşturuyor. Çünkü gelişmiş. Yani şunu demeye çalışıyorum hatta. Önceden evrim vardı. Random dizilimler oluşması daha zordu. Fiziksel, hani yine fiziksel, elektrik de fizik ama şey yani madde olarak daha anladığınız kütle manasında proteinle dizilim oluşuyordu. Daha zordu dizilim oluşması. O yüzden evrim daha yavaştı. Yani düşünsene 200 milyonda zar bir tane tür çıkıyor yani. Zor bir evrim var. Şu an düşünce de aynı evrimi yapıyor. Bir sürü dizilim oluşturuyor. Ama bu sefer çok hızlı. Elektrik mi? O yüzden bir kitabımda demiştim ki hızlanmış evrimin müteessirleri Tanrı sıkılmış olmalı, verin istediğini. Kartlara koyduk arkadaşlar. Hayır. Şuradan basarak okuyabilirsiniz kitabı. Hatta devamı şey gibiydi yani. Hani, hadi bitirin de gidelim artık gibi. Çünkü düşünce evrimdir yani. Mesela insan şeyi de anlamıyor. Robot mesela. Ay robot. Mesela kedi diyor. Adam kedi evrimleşmiş işte, tamam mı? Oo. Doğanın güzellikleri. Efsane. Robot. Abi robotu da işte, robot da bir evrimin parçası. Bizden sonra robot geliyor. Onu da biz yaptık. Biz öncekiler de bizi yaptı çünkü. Adamlar dedi aga şöyle bir şey yapsak mantıklı olmaz mı? Ya da işte bana oy verin. Anladın mı? Ve baştan yaratmadılar ama değiştirdiler. Yani hep katkıları var yani. Aslında baştan yarattılar ama bir kişi yaratmadı. Birlikte. Mesela bizim hücreler şimdi dese ki yaşamıyoruz birlikte deseler. Dağılsa herkeser ölürüz. Anladın mı? Ha işte diyememelerin sebebi yani artık bir organizma olmuş. Aynısı şehirde de var. Şu an biz hani ne bileyim mesela New York City ya da İzmir. Tamam mı? Adam dağılabilir mi? İzmir dağılabilir mi? Hani herkes kalkıp şimdi diyebilir mi? Aga gidiyorum ben. Gitse de Hayır. İzmir kalkmış olur mu? Ya hayır ama yani tam olarak evet kalkmış olmaz da yani şeyini yitirir, onu demeye çalışıyorum. Yaşamaz yani önceki gibi. Ama böyle bir şey var mı? Olabilir mi? Olamaz. Birkaç tane gider. Zaten her gün bir sürü ölüyor, bir sürü yeni geliyor. Bak şöyle bir şey düşün. Mesela bir tane şey var. Ya Bir- bütün dünya şunu diyebilir mi? Aga biz bu dünyada yaşamayacağız zaten. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz zaten. Böyle bir şey yok. Aynısı işte. Bak bir şirket düşün mesela. Şirket ne zaman yok olur? Herkes gitti mesela. Ya da iflas etti. Yok olur mu o şirket? Yeni işçiler alınır. Ya iflas ettikten Ya iflas sonra etse de yok olmuş olmaz ki. İşte. Yani yok olmak silinmek demek tamamen. Hiç var olmamış olmak. Ha, İflas yok etmiş olur. Yok olmak değil de şöyle diyeyim. Kapanır. Nasıl var olmaz artık yani o şirket? Nasıl var olmuştur ki? Kağıt üzerinde var olurdu. İşte bu sadece hukuksal olarak bak. Eğer bir hakim gelip o şirketin kapatılmasına karar verirse o zaman artık var olmaz. Ama mesela tüm çalışanlar gitsin, ben artık çalışmayacağım desin. Ya demek istediğim nokta o değil. Demek istediğim yani hücrelerimiz de böyle aslında. Mesela şöyle bir şey var. Dini emirlere falan adamlar karşı çıkıyor. Sen şimdi hücrelerinin düzenli olmasının gerektiğini düşünüyorsun değil mi? Hani Yok. çünkü olmazsa olmaz yani. Bu İnsanların evrenin da olayı bu. düzenli olması. Düzenli olması için ne yapıyorsun? Hücreler bunu nereden biliyor abi? Ya içi fıtratında var. Ha, ya onu demiyorum. Demek istediğim nasıl duruyorlar abi? Bu arada arkaya bir tane YouTube logosu koymuşlar. Şu an gördüm. Bana kaldırıma YouTube logosu Nerede? basmış. İbrahim Öztekin TV. Takip edin arkadaşlar. İbrahim Öztekin TV bak şimdi. Oğlum nasıl okuyorsun? Evet neyse. Ha demek istedim. Adam işte yani hücrelerine bir şekilde bir şey gönderiyor yani. Diyorsun ki aga mesela kanserli olmasını istemiyorsun hücrenin. Kanser nedir? Hücrenin kontrolsüz üremesidir. Al insanda da aynısı değil mi abi? Dini emirlerin çoğu kontrolsüz üremeyi engelliyor başta, en başta. Ondan sonra ya bir kontrolsüz üreme dedim hani. Ya kondom kullan. Ha, hayır o değil ya. Demek istediğim yani çoğu etik şey başkasından çalma mesela. Hücrelerinde de aynısı yok mu abi? Adam hani bir tane hücren şey diyebiliyor mu? Aga hepsini bana ver diyemiyor. Neden? İşte orada da ahlak kuralları var. Ve sen onu bir şekilde oraya gönderiyorsun. Bak ben hücreyim mesela. Şurada bir hücre var. Yapsam ne olur? Ha mesela. Yapamazsın çünkü ahlak Yapamam. kuralları var. İnsanı da yapar. Olmasa yok olursun. Şimdi şey var mesela. Adam şey diyor. Evrende yalnız mıyız bilmem ne. Şimdi şöyle bir mantık oluşturuyoruz değil mi? Hani ilk bir tane hücre vardı. Oradan gelişti diğer her şey. Yani random PUBG gibi yukarıdan atlamadık.
Hayır PUBG var. PUBG var mı? Şimdi böyle diyoruz. Sonra şey diyoruz bir de. Evrende yalnız mıyız? Abi ilk olan biz olamaz mıyız? Yani belki bizim görevimiz o zaten. Hani bizim götürmemiz lazım oraya ki biz oluşturacağız. İlk hücre biziz belki. Hani o manada. Belki İlk başkaları gezegen gelip biziz. o hücreyi bırak. İlk gezegen biziz. Belki de. Random oluştu. Random. Dünya random. Belki başkası ilk. O bıraktı hücreyi oraya gitti. Piramidi de koydu oraya. Bunu koyuyorum da çözemesinler. O taşları kaldırın koyayım da. Sonra o Türkiye- sırada gölgesinden ölçüp boyunu öğrenen Thales. Asya'dan taş getireyim Amerika'ya koyayım da anlamasınlar nasıl yaptım. O sırada Thales. Biz onların boyunun ölçüsünü aldık. Thales. Abi şeye yani. Yani öyle galiba. Bilmiyorum. Herhalde Arctic Monkeys vardı. Arctic Monkeys. Hadi onu da anlamadı adam. Yani daha ne anlatabilirim adamla? Lan niye Atilla'ya yazıyorsun? Hiç anlamadım. Ha, şimdi organizma adam ama aynısı hücrelerde de var. Düşünsene mesela hücresin abi, tamam mı? Oturuyorsun evinde en maksimum şeylere gidiyor. Mesela bir tane hücre aynı vücutta, tamam mı? Ayak hücren mesela. Beynine gidebilir mi abi? Gider abi yürü. Abi yürür gider ama şöyle bir şey var. Vize sistemi yok mu? Adam mesela beyin istemezse oraya almaz. Tamam mı? Sadece hak edenler girebilir. Çünkü beyinde yaşam koşulları daha iyi oradaki hücreler. Al aynısı işte. Amerika'ya Abi gidemiyoruz yatıyorlar abi. işte. Amerika'ya gidemiyoruz. Neden? Sen şuradan geç bakayım. Kalbe git. Anladın mı? Gidemiyoruz. Neden? Burada doğdun, burada yetiştirildin. Biz Aynı ayağız hücre. abi. Aynı hücreler aynı. Abi aynı şeyi insanlar nasıl anlamıyor? Ama 42 numara ayağı. Bak aynısı hücrelerde de var işte. Onlar da anlamadığı için onlar da böyle biraz salak. Biz biraz daha zekiyiz. Ben de hücre olduğum için yani. Ben de aynı şeyden olduğum için biz şimdi anlıyoruz. Bak mesela Avrupa'da ayak ama onlar 36,5 Kocaeli ayak. Biz 42 numara kıllı ayak. Abi o değil ya. Mesela Mart'ı da anlamıyor. Mart da salak. Abi Türkiye'de niye yaşarsın? Mart'sın uçabiliyorsun. Abi şimdi diyoruz mesela hücrelerin şeyi var. İşte hücreler hayvanlar düşünemiyor mesela. Niye düşünemiyor? Sadece yaşamsal faaliyetlerini düşündükleri için. Yani düşünmeye şey yapamıyorlar. Aynısıyız abi. Bizde de aynısı değil mi? %99'a varan bir oranda şu değil mi? Yaşamak için düşün. Hani adamın düşünceleri şu değil mi? İş bilim. Evet, mesela %25 hayatın %25'i böyle geçiyor zaten. Adam iş bulayım. Buldum tamam. Sonra level atlayayım. Ne olacak o zaman? Para alayım. Para olunca ne oluyor? Yemek alayım, karı alayım, araba alayım. Yani yine yaşamsal ihtiyaçlar yüzünden aynı şeyi yapmıyoruz. Karı yaşamsal ihtiyaç mı? Evet. Evet. Hücrelerin de aynı. Hücrelerin adamın %90 düşündüğü şey üremek ama yani aynı şey yani. Üremesek. İşte onu demeye çalışıyorum. Hayır demek istediğim o değil yani. Öyle bir hadi falan yapmam yani. Ama yani ana konu yine bu değil mi? Yine yaşamsal ihtiyaçlarım bitsin. Abi ana konu niye izlediniz? Abi izdeniz nasıl Abi- bizim? Kim koymuş? İzdeniz ne ya? Kim koymuş bunu? Hadi daha iyi. Gel vapura gidelim orada. Vapura bineceğiz mi? Gidelim ben. Tamam. Kaçta mı? Vapur İsteyin kaç, ben. vapur kaç para? Şu anda binersek belki bu. Niye? 90 dakika geçti mi? Bir Yani. kere bastıktan sonra 90 dakika önce ücretsiz olur. Kentten. Oha. Geçmiştir ya. Keşke söyleseydin. Oğlum o zaman çok ucuz ulaşım burada. Evet. Çok saçma. Pahalı olması lazım. 1,5 liraya buradan bizim evin oradan ilk durak orası. Son durağa kadar gidersin. 90 dakika geçmez. Yarım saat falan geçiyor. Oradan da İzmir'e binersin. Bir daha basarsın böyle. Şöyle bir şey ya. Vergi full buraya gidiyor. Vergi. Ne onlar vermiyor ki parası. Devlet vermiyor ki parası. Niye? Kim? Random bir adam ihale yapıyorlar. Hayır şöyle bir şey var. Yani buralar yapılıyor anladın mı? Para gidiyor buralara.
Random bir adam veriyor. Ona parayı kim veriyor? Ay şu anda random bir iş adamına kim veriyor parayı? Biz, Tamam. biz yapmıyoruz. Ben kullanmayacağım abi. Helal. Niye ya? Yürürüm abi ayağımla. Denizden yürürüm. Ağaç var. Şu an Sonra evet. koy geliyor. Çok gerekli. Bence video bu kadar yeter. Açılmamış olması yok mu? Lan videoyu başlatmamışız. Oha 2 saat 41 dakika mı?